Orta Amerika'nın derin ormanlarında taş ve yeşilin birbirine karıştığı topraklarda bir uygarlık yükseldi. Mayalar binlerce yıl boyunca Mezoamerika'nın en gelişmiş toplumlarından biri oldular. Bugün bile milyonlarca Maya atalarının dilini ve kültürünü yaşatıyor. Maya uygarlığının kökeni hala tartışmalı. Bazı araştırmacılar onların efsanevi Mu kıtasından geldiğini öne sürdü, diğerleri ise Asya'dan Bering Boğazı yoluyla göç ettiklerini savundu. Gerçek şu: bu halk köklerini gökyüzü kadar derin, toprak kadar eski bir yerden almıştı. Mayalar bugünkü Guatemala, Meksika, Belize, El Salvador ve Honduras topraklarında yaşadılar. Yüksek ormanlar, bataklık vadiler ve kireç taşı platoları arasında Tikal, Palenque, Chichen Itza gibi şehirler kurdular. Her şehir politik ve dini merkez olmanın ötesinde birer astronomik gözlemeviydi. Mayalar, Amerika kıtasında tam anlamıyla yazı sistemine sahip tek halktı. Taşlara kazınmış hiyeroglifler, kralların soylarını, savaşları ve göksel olayları anlatırdı. Bugün çözülmüş her sembol, geçmişin sesi gibidir. Onlar için zaman bir çizgi değil, bir döngüydü. Her biri 20 günden oluşan 18 ay, üzerine eklenen 5 kutsal günle 365'i tamamlıyordu. Bu sistem sadece günü değil, insanın evrendeki yerini de anlatıyordu. Maya astronomları, Venüs'ün hareketini, güneş tutulmalarını ve mevsimleri yıllar öncesinden hesaplayabiliyordu. Gökyüzü onlar için bir laboratuvar idi. Bilimle inancı ayırmadan evreni anlamaya çalıştılar. Maya yapıları inanç kadar mühendislik harikasıydı. Kireç taşından dev piramitler, su kanalları, oyun sahaları ve gözlem evleriyle doluydu. Her taş matematikle şekillenmişti. Toplum 3 katmandan oluşuyordu: soylular, zanaatkarlar ve çiftçiler. Kadınlar dokumacılıkla, erkekler mısır tarımıyla uğraşırdı. Pazar yerlerinde kakao çekirdekleriyle ticaret yapılır, sabahlar tütsü kokusuyla başlardı. Maya sanatı taş, seramik ve duvar resimleriyle anlatırdı. Ve onların en sevdiği şeylerden biri Pok-ta-Pok adı verilen top oyunuydu. Bu oyun hem spor hem de kutsal bir törendi. Kazanan da kaybeden de tanrılara adanabilirdi. 8. yüzyıldan sonra şehirler birer birer terk edildi. Kuraklık, iç savaş, kıtlık neden kesin olarak bilinmiyor. Ormanlar piramitleri yuttu ama sessizliğin içinde hala yankılanan bir uygarlık kaldı. Maya takvimi 2012'de sona erince birçok kişi dünyanın da biteceğini sandı. Ama Mayalar için bu sadece bir döngünün bitişi, yenisinin başlangıcıydı. Onların felsefesinde her son bir yeniden doğuştur. Bugün hala Maya köylerinde eski ritüeller, diller ve gelenekler yaşıyor. Çocuklar piramitlerin gölgesinde oynuyor, yaşlılar aynı hikayeleri anlatıyor. Çünkü Mayalar için zaman bitmez, sadece yeniden başlar.